Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz ünlü bir markaya ait çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Öncelikle yuvarlak bir taban oluşturuyoruz. Daha önce de birçok kez yapmıştık. Yuvarlak tabanı oluşturduktan sonra istediğimiz boyutta üzerine modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelde 13 sıra boyunca yapılmıştı model. Bende ise 11 sıra gittim çünkü yeterli uzunluğa ulaştığımı düşündüm. Siz dilerseniz 13 sıra boyunca da gidebilirsiniz. Astarlama yapmadım, bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Askıları da daha önce çok kez çalışmıştık. Esneme yapmayan güzel bir askı. Ben çok severek tercih ediyorum. Yine aynı şekilde aynı askıyı yapıyoruz beraber. Ağız kısmına bir tane çıt çıt ilave ettim ve bu şekilde çantamızı tamamlamış oldum. Dediğim gibi gayet güzel, kullanışlı bir çanta olmuş oldu. Orta boyutlarda modelle de birebir aynı çalışmaya çalıştım elimden geldiğince. İpimden videonun başlangıcında bahsediyorum. 200 gram rafya iplik kullandım. 2 adet yumağım vardı. İkinci yumağımdan hala bir miktar elimde var. Aynı ölçülerde yapacaksanız 2 adet yumak yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için rafya iplik kullandım. Modeli incelediğimde rafya iplik kullanılmıştı. Ben de benzer renkte bir rafya iplik kullandım. Birebir aynısı oldu mu bilmiyorum. Orijinalini görmediğim için. İpime uygun 4 milim tığ kullanarak örgümün başlangıcını yaptım. 200 gram yumağım, 2 adet yumağım vardı. İkinci yumağımdan hala elimde bir miktar kalıyor videonun sonunda. 2 adet ip almanız yeterli olacaktır. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm. Tığ yardımıyla ipi içerisinden çekerek bir tane sihirli halka oluşturdum. Burada farklı bir sihirli halka yapıyorsanız, nasıl başlangıç yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bir tane zincir çektim. Halkanın içerisine döndüm. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Halkanın içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Zincir dahil 3 tane sık iğne yapmış olduk. Toplamda 12 tane sık iğne yapıyoruz. 4, 5, 12 tane sık iğneye ulaştıktan sonra bu halkamızdaki kalan ipimizi çekiyoruz. Çekebildiğimiz kadar. Bu iplerde kopma olduğu için birazcık şöyle dikkatli bir şekilde kapatabildiğimiz kadar kapatalım. Daha sonrasında tekrardan ilmeğimi şişime aldım, tığımı aldım. Şöyle ipimi bir yandan tutuyorum örerken gizleme yapabilmek adına. İlk boşluktan tığımı geçirdim. İlk sık iğnenin olduğu noktadan ve bir tane sık iğne, aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğne yaparak ikinci sırama geçişimi bu şekilde yapmış oldum. Ve buradaki 2 tane sık iğne öncesine ilmek belirleyici takıyoruz ki her zaman bir üst noktaya, başlangıç noktamız burası. 2 tane sık iğne yaptıktan sonra yandaki boşluğa geldim. Bakın ipimi hala tutuyorum. 1, 2 sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa çift sık iğne yaparak ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. İlmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. İlmek belirleyicimi çıkardım. Burası bizim son boşluğumuz. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Ve sıra sonunda saydığımda ikinci sıramda 24 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi yandaki boşluğa geldim. 1, 2 tane sık iğnemi yaparak 3. sıramın başlangıcını yaptım ve 2 sık iğne öncesine yine ilmek belirleyicimi takıyorum.
Devam ettim. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek. Yandaki boşluğa geldim. Bir, iki tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir, iki tane sık iğne. Üçüncü sıramızda bir tane çift, bir tane tek yaparak ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Burada ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve son boşluğuma bir tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Çift sık iğne ile başlangıç yapmıştık. Saydığımda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tane sık iğneye ulaşmış olduk sıra sonunda. Şimdi dördüncü sıram için yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek sık iğne yaptım ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Dördüncü sıramda herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. İlmek belirleyicimi çıkardım ve son boşluğuma da bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Beraber dördüncü sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 5. sıram için ilk boşluğa geldiğimde bir, iki tane sık iğne yaparak çift sık iğne ile başlangıcımı yaptım ve hemen öncesine ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi burada bir alt sırada arttırma yaparken bir tane çift, bir tane tek yapmıştık. Bu sıramızda bir tane çift, bir, iki tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir, aynı boşluğa döndüm. İki tane sık iğne yaparak çift sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tane çift, iki tane tek yapıyoruz. Sıra sonunda iki tane tek ile bitmesi gerekiyor sıramızın. Bir üst sıraya geldiğimizde herhangi bir arttırma yapmadan her boşluğa bir tane tek sık iğne. Bir üst sıraya geldiğimizde bir tane çift, üç tane tek sık iğne. Bir üst sıraya geldiğimizde yine arttırma yapmıyoruz. Bir sonraki sıraya geldiğimizde bir çift, 4 sık iğne. Bu hep bu şekilde devam ediyor. Bir sırada arttırma yapıyoruz. Bir sırada arttırma yapmadan her boşluğa bir tane tek sık iğne yapıyoruz. Ta ki istemiş olduğumuz taban genişliğine ulaşana kadar devam edelim. Şimdi ben toplamda 12 sıra boyunca git gel yaptım. 12. sıramda her boşluğa bir tane sık iğne yaptım. En son arttırmamda ise bir tane çift, 5 tane tek sık iğne yapmıştım. Üzerine dediğim gibi 12. sıramda da her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oldum. Çanta tabanımızı tamamlamış olduk. Ölçtüğümüzde yaklaşık 20,5 santim ölçüsünde bir taban yapmış oluyoruz. Şimdi burada çantamızın duvar başlangıcını yapıyoruz. İlk boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek kaydırma yaparak taban kısmını kapatmış olduk. 1, 2 tane zincir çektim. 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Ve bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi atlamış olduğum bir önceki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bakın bir tık uzatma yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi bir tık uzattım. İki kez aynı işlemi yaptıktan sonra tığ yardımıyla ilmeklerim içerisinden ipimi çekiyorum. Bakın sıra sonundaki trabzan yapmış olduğum ilmeğim tığımda kaldı. Buradaki ilmeğimle beraber iki tane ilmeğim var. Şöyle tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi bir tık uzattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi uzattım.
Tığ yardımıyla ilmeklerimin içerisinden ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini beraber çekerek kapattım. Ve bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi bir tık uzattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 kez aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında ipimi içerisinden çektim. Bakın tığımda trabzanın ilmeği kalıyor ve buradaki ilmeğimle beraber 2 tane ilmeğim var. İkisini beraber çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğun içerisine döndüm. İpimi çektim. Tığ üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra tığ yardımıyla içerisinden ipimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. İkisini beraber çekip kapattım. Ve bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. İkinci boşluğuma bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğun içerisine döndüm. İpimi uzattım. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra ipimi içerisinden çektim. 2 tane ilmeğim var. İkisini beraber çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum boşluğun içerisine geriye döndüm. İpimi bir tık uzattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra içerisinden ilmeğimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Beraber çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın burası bizim trabzan yapmış olduğumuz boşluk. O yüzden bu değil. Hemen yanındaki boşluk bizim birinci boşluğumuz. İkinci boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Atlamış olduğum birinci boşluğa döndüm. İpimi bir tık uzattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra içerisinden ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Hepsini çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atladım. İkinci boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Şöyle üste doğru dönmeye başladı modelimiz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İlk atlamış olduğum boşluğa döndüm. İpimi bir tık uzattım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra hepsini çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Toparladım ve bir tane zincir. Model bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda baktığımızda 1, 2, bir de ilmek kaydırma yapmış olduğum nokta ile beraber 3 tane boşluğum var. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen geriye döndüm. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra içerisinden ipimi çektim ve çekerek kapattım. Bir tane zincir. Şimdi burada birinci sıramızı tamamlamış olduk. Sıra sonunda sadece ilmek kaydırma yapmış olduğum nokta var. Burada zincir çekerek başlangıç yapmıştık. Zincirin tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmek kaydırma yaparak birleştirdim.
Sıramızı birleştirdikten sonra ikinci sıram için örgümün iç tarafına dönüyorum. Bir kez iç tarafından bir sıra dış tarafından örme işlemi yapacağız. Modelimiz bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil bakın. Fıstık modelimizi yapmış olduğumuz tam orta noktadan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye dönüyorum. İlk boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi uzattım. İki kez ipimi uzattım. İlmeklerimin içerisinden ipimi çektim. 2 tane ilmeğim kaldı. Tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada modelimizi yapmış olduğumuz noktadan tam bakın şöyle orta noktasından boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa dönüyorum. İpimi bir tık uzattım. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez ipimizi uzattıktan sonra içerisinden ipimi çekiyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Burada trabzandaki ilmeğimiz kalmış oluyor. Şöyle toparlayıp tek seferde kapattım. Ve bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın boşluğa değil, fıstık modelimizin orta noktasından şöyle önden de göstereyim. Tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa döndüm. İpimi uzattım. Aynı boşluğa döndüm. Bakın 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra ipimi çektim ve kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğa değil, fıstık modelimin tam orta noktasından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekip bir tane trabzanımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa döndüm. İpimi çektim. Ve hepsini toparladım. 2 tane ilmeğim kaldı. Tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tam orta noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. 1, 2 kez çektim. Toparladım. Ve kapattım. Şöyle ipimi de çekiyorum. Bir tane zincir. Önden bir bakalım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam edip geliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma dönerek fıstık modelimi yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Baktığımızda devamında bir zincir çekerek dönüş sağladığımız, başlangıç yaptığımız nokta var. Pardon, 3 zincir çekerek dönüş sağladığımız nokta var. Burada 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimin içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaparak ikinci sıramı kapatıyorum. Daha sonrasında örgümü diğer tarafına döndüm. Ön tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yine bakın dibindeki boşluğa batma işlemi yapmadan fıstık modelimin tam orta noktasından, tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi uzattım bir kez. Yine aynı boşluğa döndüm. 2 kez uzattıktan sonra içerisinden ipimi çektim. Ve ilmeklerimi toparlayarak kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Fıstık modelimin tam orta noktasından tığımı geçirdim. İpimi çekerek trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm. 1, 2 kez aynı işlemi yaptım.
Hepsinin içerisinden ilmeğimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek toparladım, kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki tam orta noktadan fıstık modelimin tığımı geçiriyorum ve bir tane trabzan yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi uzattım bir kez. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra içerisinden ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim kaldı. Tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Fıstık modelimin tam orta noktasından tığımı geçiriyorum ve bir tane trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. İpimi uzattım. Yine aynı boşluğa döndüm. İpimi içerisinden çektim. 2 tane ilmeğimi de tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Şöyle bir bakalım. Bakın modelimiz çapraz bir şekilde devam ediyor. Şimdi sıra sonuna kadar model hep aynı şekilde devam ediyor. Modeli anlatabildiğimi düşünüyorum. Ama bir üst noktanın başlangıcını yine beraber yapalım. Çünkü bitiş ve başlangıç noktası aklınızı karıştırabilir. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip gelelim. Son boşluğuma modelimi yaptıktan sonra bir tane zincirimi çektim. Ve burada 3 zincir çekerek başladığımız noktaya gelmiş olduk. Şimdi buradaki 3. zincirin tepesinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum içerisinden. İlmeğimin içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım. Ve sıramı birleştirdim. Şimdi 4. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki boşluğa herhangi bir işlem yapmadan hemen yandaki tam orta noktasından fıstık modelimizin tığımı geçiriyorum. Bir tane trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye boşluğa döndüm. Bir çektim, ipimi uzattım. Aynı boşluğa döndüm. 2 kez aynı işlemi yaptıktan sonra ipimi çektim. Ve tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğa değil, tam fıstık modelimin orta noktasından tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane trabzanımı yapıyorum. Daha sonra tığımızı ipimi bir kez aldım. Geriye döndüm. 1 2 kez modelimi yapıyorum. Tek seferde çektim. 2 tane ilmeğim var. Çekerek kapattım. Bir tane zincir. Şimdi bakın aynı şekilde bir başlangıç yaptık. Model hep aynı şekilde devam edecek. Şöyle örgümün ön tarafından nasıl ilerlediğimi göstermek istiyorum. Bence gayet güzel, çapraz bir şekilde ilerlemiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi 4. sıramızı başladık. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın buradaki son boşluğuma modelimi yaptıktan sonra 3. zincirin tepesinde ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında örgümüzün dış tarafına, düz tarafına dönüyoruz ve burada 3 zincir çekerek başlangıç yapıyoruz. Bu şekilde istemiş olduğumuz duvar uzunluğuna ulaşana kadar devam edip gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son boşluğuma da modelimi yaptıktan sonra 3 zincir çekerek dönüş sağladığım noktadan tığımı geçirdim. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Ve burada bir tane zincir çekip ipimizi bir tık uzun bırakıp artık kesiyoruz. Çünkü yeterli uzunluğa ulaştık. Şöyle bir göstermek istiyorum. Daha sonra ipi içeride gizliyoruz. İğne yardımıyla. Bakın şimdi toplamda saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra boyunca gittim. Modeli yakınlaştırıp incelediğimde 13 sıra boyunca gidilmişti. Ben 13 sıra gittiğimde sanırım ip daha inceydi. Benim ipim kalın çünkü 11 sıra yeterli oldu. 13 sıra gittiğimde birazcık biçimsiz olacaktı. Devam etseydim bakın bu şekilde bence
yeterli uzunluğa ulaşmış olduk. Ama daha ince bir rafya iplik kullanıyorsanız ya da kağıt iplik kullanıyorsanız mutlaka ölçümünüze dikkat etmeniz gerekiyor. Göz kararı bir ayarlama yapabilirsiniz. Dediğim gibi modelin orijinalini görmedim. Sadece görselde inceleme yaptığımda 13 sıraydı. Ben 11 sıra giderek tamamladım. Ve burada 11 sıra bende kaç santim? Bakın 17 santim kadar bir örme işlemi yapmış oldum. Model bence gayet güzel ilerledi. Bir tık ipim kalın ve sert olduğu için örmekte zorladı ama sonuç gayet güzel oldu. Şimdi beraber askı yapılışına geçelim. Şimdi sıra geldi askı yapılışına. Askının bir tanesini çalışıp geldim. Sizlerle ikincisini yapacağız. Ama ben ipimi burada 2 kat halinde kullandım. Net görebilmeniz açısından ve kolay örebilmek açısından tek kat halinde gösterim yapacağım. Normalde dediğim gibi ipimizi 2 kat halinde kullanıyoruz. Çünkü baktığımda tek kat halinde çok ince bir askı oluyordu. Bence 2 kat halinde yaptığımızda daha güzel kalın tok bir askı elde etmiş oluyoruz. Buradaki ipinizin kalınlığı askınızın kalınlığını belirliyor. O yüzden çift kat halinde örme işlemi yapıyoruz. Şimdi burada tamamen göz kararı bir ayarlama yaptım uzunluk için. Siz de kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Yine de fikir olması açısından şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 19 santim kadar bir örme işlemi yaptık. Bu askıyı geçen sezon çok fazla yapmıştım. Esneme yapmayan farklı tarzda bir askı. Yine detaylı anlatımı diğer kanalımda da mevcut. Açıklama kısmının linkini bırakırım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Farklı seçenekler halinde de yapılmışını görebilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim istiyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir tane zincir çektim. Yanına bir tane daha zincir, 2 tane zincirimizi çektik. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Birinci zincirin çekmiş olduğum birinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. 1 2 seferde çıkarak ikili trabzanımı yaptım. Örgümü döndürdüm. Bakın buradaki şöyle yanda gözüken boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim üste. İlmeğimin içerisine gitti. İlmeğimi çektim üste. Bakın bu şekilde 2 tane ilmeğim var. İkisini beraber çektim. Daha sonra yine döndürdüm. Bakın şurada görmüş olduğunuz nokta boşluk, şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çektim. Döndürdüm. Bakın bu altta duran boşluktan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini beraber çektim. Döndürdüm. Bakın kendini belli ediyor zaten. Bir alttaki boşluktan şöyle tığımı geçirdim. İpimi üste çektim. Tek seferde çektim. Döndürdüm. Bakın hep aynı şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Daha sonra istediğimiz uzunluğa ulaştık diyelim. Tekrardan bakın şöyle alttaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim varken şöyle tek seferde çekiyorum ve bir tane zincir çekerek kesiyoruz. Bu şekilde askımızı tamamlamış oluyoruz. Bakın bu ipin tek kat kullanılmış hali. Bu da çift kat yapılmış hali. Siz dediğim gibi çift kat halinde 2 tane 19 santim askı şeklinde tamamlayıp geliyoruz. Daha sonra beraber çantaya sabitleme yapalım.
Askıyı tamamlayıp geldikten sonra ben bir tanesini sabitlemesini yaptım. İkinciyi beraber yapalım istiyorum. Çantamızı şöyle ikiye tam ortadan olacak şekilde eşit bir şekilde birleştirme yapıp katladığımızda karşılık gelen noktaya tam ortada olacak şekilde, eşit olacak şekilde yani bir yerleştirme yapıyoruz. Ve dikme işlemi yapacağımız noktayı belirledikten sonra örgümüzün iç kısmından, bakın şöyle, herhangi bir boşluktan, iğnenizi geçirebildiğiniz bir boşluktan geçiriyoruz. Ve burada askının da boşluğundan, şöyle ilk boşluğundan iğnemi geçiriyorum. Şimdi burada git gel yaparak karşılıklı askıyı buraya iyice bir sabitleme yapıyoruz. İğnenizi geçirebildiğiniz herhangi bir noktadan sabitleme yapmanız yeterli. Ama bir kez değil, birkaç kez dönerek sabit olacak şekilde, sağlam olacak şekilde, daha doğrusu bakın buraya sabitlemesini yapıyoruz. Hemen şimdi şöyle. Şöyle iyice buraya sabitledim. Daha sonrasında ipimizi düğümleyelim. Askıyı sabitledikten sonra şöyle iyice sıktım. Yine alttan üste doğru iğnemi geçiriyorum. Ve bir kez de şöyle gizleyerek ipimizi kesiyoruz. Bakın bu şekilde buraya sabitlemiş oldum. Şimdi karşılık gelen noktada da aynı şekilde sabitleme işlemini tamamlayıp geliyorum. Askının sabitleme işlemini tamamladım, geldim. En son içerisine çıt çıt sabitleme yaparak daha kullanışlı hale getirdim. Modelde de astarlama yapılmamıştı. Ben de astarlama yapmayı düşünmüyorum. Uzun bir tane askı ilave edebilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Toplamda 200 gram 2 adet yumağım vardı. İkinci yumağımdan bakın hala elimde bu kadar ipim var. 2 yumak ip ile bu şekilde bu boyutlarda, ölçülerde bir tane çanta yapabiliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.